Yine güzel bir günden herkese merhaba. Bugün gerçekten çok hoşunuza gidecek bir projeyle karşınızdayım. Çok güzel bir kaşkol örüyoruz. Ama kaşkollar böyle kocaman olurlar, böyle düşerler, kayarlar, boynumuzda bizi rahatsızlık verir. Bu hiç öyle değil. Şöyle böyle içinden geçiriyoruz, çıkartıyoruz istediğimiz zaman çok güzel böyle bir fular gibi duruyor. Bundan boyut boyut yapabilirsiniz, çocuğunuza yapabilirsiniz, kendinize yapabilirsiniz. Yapımı da o kadar kolay ki lafı hiç uzatmadan hemen yapımına geçelim diyorum. 100 gram 300 metre %100 akrilik bir yün kullanıyorum ve 4 numarada şişle örülmesi gerekiyor. O yüzden ben de 4 numara şiş kullanıyorum. Fularımızı 3 tane ilmekten başlıyoruz. Öncelikle 3 tane ilmek atıyorum. Fularımı haroşa olarak öreceğim. O yüzden ilk sıramı hiçbir şey yapmadan, hiçbir artırma yapmadan haroşa olarak örüyorum. Bir sıra ördüm. Şimdi sağından ve solundan birer tane arttırma yapacağım. Onu nasıl yapıyoruz? İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeğin altından alıyorum. Bir tane örüyorum ve normal ilmeği örüyorum. Bir tane ilmekten 2 tane ilmek çıkarmış oluyorum. Şimdi yine aynısını diğer ilmekte yapalım. Alttan şöyle sokuyorum şişimi. Bir tane ilmek örüyorum. Diğer ilmeği de örüyorum. Böylece sağdan ve soldan arttırma yapmış oluyorum. Bu yüzde hiçbir arttırma yapmıyorum. Sadece örüyorum tüm ilmeklerimi. Bu yüzde yine sağdan ve soldan arttırma yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğin dibinden şöyle batıyorum ve bir tane ilmek çıkartıp onu örüyorum. Böylece arttırma yapmış oluyorum. İlmeğimi örüyorum son ilmeğe gelene kadar, son ikinci ilmeğe gelene kadar. Yine aynı şekilde alttan ilmek çıkartarak örüyorum. Böylece sol taraftan da arttırmış oluyorum. Diğer yüzde hiçbir arttırma yapmıyorum. Bir yüzde arttıracağız, diğer yüzü normal öreceğiz. İşte gördüğünüz gibi büyümeye başladı. Böyle 45 ilmek olana kadar sağdan ve soldan arttıracağım. Tam 45 ilmek oldu. Sağdan ve soldan arttırmalar yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Bu 45 ilmeği yarıya düşüreceğiz. Ve onun için de şimdi elime bir tane şişimi alıyorum. Bir ilmeği şişime alıyorum. Bir ilmeği de çengelli iğneye alıyorum. Başka bir şişe de alabilirsiniz ama örmekte zorlanabilirsiniz daha sonra. Bir ipe de alabilirsiniz, bağlayabilirsiniz. Bir tane ilmeği şişe, bir ilmeği çengelli iğneye. Böyle sıra sonuna kadar bir ilmek şişe, bir ilmek çengelli iğneye olmak üzere ilmekleri yarı yarıya ayırıyorum. Şimdi şişteki ilmekleri öreceğim ama öreceğim ip bu tarafta kaldığı için diğer şişimi alıyorum, tüm ilmekleri.
Ve şimdi lastik öreceğim. Burada istediğiniz her türlü örgüyü kullanabilirsiniz. Ama ben oranın biraz dar olmasını istiyorum. O yüzden lastik öreceğim. Yani bir ters bir düz örgü örüyorum. Şöyle ölçü vermem gerekirse 6 santim olana kadar ördüm. Bu kısımda isterseniz daha böyle dar dursun, bu alt kısım daha böyle bombeli dursun istiyorsanız 1 numara düşük şişle örebilirsiniz. Hatta 2 numara düşük şişle örebilirsiniz. Şimdi çengelli iğnedeki ilmeklerimi şişe alıyorum ve şimdi onları öreceğim. Tüm ilmeklerimi şişe geçirdim. Şimdi diğer 6 santim ördüğüm lastikli kısmı çengelli iğneye alıyorum ilmeklerini. Ve ipimi şimdi şişteki ilmeklere bağlayarak yine 6 santim olana kadar bu ilmekleri örüyorum. İşte ikisi de 6'şar santim oldu. Şimdi çengelli iğnedekileri de alacağız şişe. Tüm ilmekleri şişe geçirdim. 2 şiş de aynı tarafa bakıyor ucu. Şimdi bu ilmeklerin hepsini sırasıyla birlikte öreceğim. Nasıl yapıyoruz yani? İp hangi ilmeğin ucunda? Bunda. Onu ilk olarak alıyorum. Sonra diğer şiştekini şöyle şişime geçirerek onu örüyorum. Artık haroşa öreceğiz. Şimdi diğer şişteki ilmeği örüyorum. Yani bir diğer şiştekini öreceğim, bir diğer şiştekini. Ayırırken yaptığımın tam tersi. İşte gördüğünüz gibi 45 ilmeğe çıktı yine ilmeklerim ve burada harika bir kemer yeri gibi oldu. Çünkü fulara buradan sokacağız. Çok güzel bir şekilde, dikişsiz bir şekilde halletmiş olduk. Şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar, yani boynumu saracak şekle gelene kadar haroşa öreceğim. İşte 50 santim uzunluğa gelene kadar haroşa olarak ördüm. Şimdi ne yapıyorum? Yine ilmeklerimi yarıya eksiltiyorum. Bu sefer ne yapacağım? Bir tane örmeden alıyorum. Ve şöyle 2 tane ilmeğimi birlikte örerek eksiltiyorum. Ama bunu bir ters bir düz olarak yapıyorum. Çünkü burası lastik olacağı için eksiltmelerimi öyle yapıyorum. Şimdi ters olarak şöyle 2 ilmeğimi beraber alıyorum ve birlikte örüyorum. Çünkü burası tek kat olacak, çift kat olmayacak. Şöyle 2 ilmeğimi düz olarak örüp eksiltiyorum. Bir ters, bir düz, ikişer ikişer ilmekleri eksilttim ve yine yarıya düştü. Şimdi 6 santim olana kadar lastik örüyorum.
İşte aynı uzunlukta ördüm, yani 6 santim ördüm. Şimdi yine ikimisini çıkartacağız ilmekleri. Ne yapıyoruz? İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bir tane ilmeğin yine altından çıkartıyorum ve ilmeğimi örüyorum. Her ilmeğin bir altından ilmek çıkartıyorum ve kendisini örüyorum. Böylece ilmeklerim 2 katına çıkmış oluyor. ...45 ilmek oldu. Şimdi diğer uçta yaptığımızın tam tersini yapıyoruz. Onda ne yapmıştık? Sıra başında ve sıra sonunda arttırmalar yapmıştık. Şimdi de eksiltmeler yaparak 3 ilmeğe düşeceğiz. Nasıl yapıyoruz? Şöyle ilk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeği birlikte örüyorum ve eksiltmiş oluyorum. İşte bir tane eksilttim. Sondan 3 ilmek kalana kadar aradaki tüm ilmekleri örüyorum. Sonda 3 ilmek kaldı. Şimdi 2 tane ilmeği birlikte örüp eksiltiyorum. Son ilmeği de örüyorum ve böylece başından ve sonundan birer ilmek eksiltmiş oldum. Şimdi bu yüzde hiçbir şey yapmadan tüm ilmeklerimi normal haroşa olarak örüyorum. Şimdi yine bu yüzde sağdan ve soldan eksiltmelerimi yapacağım. Bir yüzde eksiltiyoruz, bir yüzde hiçbir şey yapmıyoruz. Böyle 3 ilmek kalana kadar bu işlemi yapacağım. İşte 3 ilmek kaldı. Artık bitiriyoruz. 3 ilmeği beraber örüp bitirdim. Yapımı çok kolay ve çok şık, çok kısa bir sürede yapıldı. Bir yumak yün bile harcanmadı. İşte şu yaptığımız yerden diğer ucu geçiriyoruz ve harika bir fiyonk şeklini alıyor ve boyunda hiç kaymadan rahatça durabiliyor. Şöyle yakasını kıvırarak da kullanabilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi bu kaş kolu, artık örgüden fular mı diyeyim onu da bilemiyorum da, bu fuları yapmak çok kolay değil mi? Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu projede, bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak ve yaptığımı beğendiyseniz, yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Yine güzel değişik projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.